Doğu Avrupa'da ortaya çıkan ve ikonik giyim tarzlarıyla öne çıkan bir grup Hasidik Yahudileri. Bugün GZT 10.10'da sizlerle ABD ve İsrail'de varlık gösteren Haredi Yahudiliğin alt gruplarından biri olan Unorthodox gibi popüler dizilere konu alan Hasidik Yahudilerinden bahsedeceğim. İçeriye geçmeden önce sizler için hazırladığımız bu içerikleri desteklemek için videomuzu beğenebilir, kanalımıza abone olup bildirimler açabilirsiniz. Hazırsanız Hasidik Yahudilerini 10 soruda ele alalım. GZT 10.10 başlıyor. Hasidik sözcüğü çok dindar veya Tanrı'ya adanmış kişi anlamına geliyor ve bu hareketi benimseyen Yahudi topluluğunu tanımlıyor. Hareketin merkezinde tsadik denilen liderler yer alıyor. Bu liderler Tanrı ile özel bir bağlantıya sahip olduklarına ve dua veya aracılık yoluyla Tanrı'nın lütfunu topluluğa aktarabileceklerine inanılan kişiler. Hasidik Yahudilik 18. yüzyılın ortalarında Doğu Avrupa'da, özellikle de bugünkü Ukrayna sınırları içinde yer alan Podolya bölgesinde doğdu. Kurucusu Baal Shem Tov olarak bilinen Rabbi İsrail ben Eliezer'di. Baal Shem Tov, iyi ismin sahibi anlamına geliyor. O dönemde Yahudi cemaatleri zorlu yaşam koşulları ve dini baskılar altında ezilmekteydi. Baal Shem Tov, Yahudiliğin daha çok içsel bir deneyim olması gerektiğine inanıyordu. Ona göre Tanrı'ya yakınlaşmanın yolu sadece alimlerin erişebileceği karmaşık dini metinlerden geçmiyordu. Aksine her Yahudinin, hatta en sıradan insanın bile içten bir kalp ve samimi bir niyetle Tanrı'ya ulaşabileceğini savunuyordu. Bu düşünce o dönemde elitist olarak görülen dini öğrenimin aksine herkesin katılabilmesi için kapıları ardına kadar açtı. Hareketin yayılmasıyla birlikte Hasidik liderler veya Rebbeler çeşitli topluluklar kurdular. Bu Rebbe sözcüğü Yahudi din adamı olan Rabbilerle çok karıştırılıyor. Ancak ikisinin farklı kavramlar olduğunu belirtmeliyim. Rebbeler sadece dini liderler değil, aynı zamanda manevi rehberler ve toplulukların sosyal ihtiyaçlarıyla ilgilenen kişiler. İnsanlar Rebbelerin huzurunda dua etmek, öğüt almak ve manevi şifa bulmak için uzak yerlerden geliyorlar. Hasidik Yahudilerinde samimiyet ve içtenlik oldukça önem arz eden kavramlar. Şöyle ki, Baal Shem Tov bir gün ormanda kaybolmuş bir çoban çocuğunu bulur. Çocuk alefbeti, yani alfabeyi veya elifbeyi bilmediği için dua edemediğini, sadece harfleri sıralayarak Tanrı'ya seslenebildiğini söyler. Baal Shem Tov ona buradaki samimi tavrın Tanrı'ya ulaşmanın en güzel yolu olduğunu söyler. Bu hikayeyi Hasidik Yahudileri samimiyet ve içtenliğin önemini anlatmak için çokça anlatırlar. Hasidik Yahudilik, inanç ve ibadet pratiklerine dini metinlerin ötesine geçen, kalpten gelen bir samimiyetle Tanrı'ya yaklaşmayı merkeze alan bir inanç. Bu hareketin temelinde Tanrı ile bireysel ve toplumsal düzeyde derin bağ kurma arzusu yatıyor. İnanç pratikleri günlük yaşamın sıradan eylemlerinde bile kutsallığı bulma ve her anı bir Tanrı'ya adanmışlık fırsatı olarak görme içeriyor. Özellikle dikkat çeken ibadet biçimlerinden biri olarak devekut, yani Tanrı'ya yapışma veya Tanrı ile bütünleşme anlamına gelen mistik bir kavramdan bahsedebiliriz. Hasidik Yahudiler, dua, nigunim olarak bilinen yumuşak ruhani şarkılar, dans ve meditasyon gibi pratiklerle bu derin birlikteliği arıyorlar. Bu tür ibadetler sadece sinagogda değil, evde, sokakta ya da herhangi bir yerde gerçekleşebilir ve her anın Tanrı'ya ulaşmak için bir fırsat olduğunu düşünürler. Şabat ise Hasidik topluluklarda özellikle önemli bir yere sahip. Haftanın bu kutsal gününde iş ve günlük zahmetlerden uzaklaşılır. Aile ve topluluk üyeleri bir araya gelir, dualar edilir, öğrenim seansları düzenlenir ve ziyafetler verilir. Şabat, fiziksel ve manevi yenilenme zamanıdır. Tefekkür edilir ve Tanrı ile olan ilişkiyi güçlendirme, aile bağlarını pekiştirme fırsatı olarak görülür. Eğitim de Hasidik inanç ve ibadet pratiklerinin ayrılmaz bir parçası. Talmud ve Tora çalışması erken yaşlardan itibaren başlar ve bir ömür boyu devam eder. Bu çalışmalar sadece metinlerin öğrenilmesini değil, aynı zamanda bu kutsal metinlerin nasıl yaşanacağı üzerine derinlemesine düşünmeyi de içermekte. Her konuda olduğu gibi kaşrut denilen yemek kuralları, giyim kodları ve bayramların kutlanması gibi diğer Yahudi gelenekleri de Hasidik topluluklarda titizlikle uygulanır. Hasidik Yahudilikte eğitim ve öğrenim süreci sadece bilgi edinme süreci değil, aynı zamanda kişisel ve toplumsal bir dönüşüm aracı olarak görülüyor. Bu yaklaşımın temelinde bireyin manevi gelişimine ve topluluğun değerlerine hizmet eden derin bir öğrenme ve öğretme geleneği yatıyor. Eğitim erken yaşlardan itibaren başlıyor ve yaşam boyu devam ediyor. Çocuklar genelde Heder adı verilen dini okullarda ilk öğrenimlerini alıyorlar. Bu okullarda İbranice okuma yazma ve temel Yahudi metinleri öğretiliyor. Eğitim süreci Rebbe ya da diğer dini liderlerin rehberliğinde derin manevi ve etik tartışmalar yapılıyor. Kadınlar ve erkekler için eğitim farklılık gösteriyor. Bir arada eğitim görmüyorlar. Erkekler genellikle daha yoğun bir şekilde Talmud ve Tora çalışmalarına odaklanırken, kadınların eğitimi genellikle Yahudi hukuku ve etiği, aile hayatı ve çocuk yetiştirme üzerine yoğunlaşıyor. Ancak her iki cins için de eğitim, Tanrı ile daha derin ilişki kurmanın ve Yahudi toplumunun değerlerinin yaşamanın temel bir aracı olarak görülüyor. Hasidik Yahudilik 18. yüzyılda Doğu Avrupa'da ortaya çıkmasına rağmen zamanla dünya geneline yayılmış bir hareket. Günümüzde Hasidik topluluklar özellikle Kuzey Amerika, İsrail, Avrupa ve Avustralya olmak üzere birçok farklı yerde bulunuyor. Kuzey Amerika'da, özellikle de ABD'de Hasidik Yahudilerin önemli bir nüfusu bulunuyor. New York şehri Hasidik toplulukların en yoğun olduğu yerlerden biri. Brooklyn'in Williamsburg,
Crown Heights, ki o meşhur sinagog altındaki tünelin ortaya çıktığı yer burası, ve Brew Park mahalleleri bu toplulukların kalbi sayılır. Bu bölgeler Hasidik yaşam tarzının, eğitiminin ve kültürünün korunup sürdürüldüğü yerler. Aynı zamanda New York dışında da New Jersey, Pensilvanya ve Kaliforniya gibi eyaletlerde de Hasidik topluluklar mevcut. İsrail'de ise özellikle Kudüs'ün Mea Şeraim ve Bnei Brak gibi bölgeleri Hasidik Yahudilerin yoğunlukla yaşadığı yerler arasında. Avrupa'da ise Hasidik Yahudilik Doğu Avrupa kökenli olmasına rağmen Holocaust'un ardından buradaki nüfus büyük ölçüde azalmış durumda. Ancak Birleşik Krallık'ta, özellikle de Londra'nın Stamford Hill bölgesinde ve Belçika'nın Antwerp şehrinde hala önemli Hasidik toplulukları bulunuyor. Avustralya'da da Melbourne ve Sydney gibi şehirlerde küçük ama canlı Hasidik topluluklar mevcut. Bu topluluklar genellikle daha büyük Yahudi cemaatlerinin bir parçası olarak faaliyet gösteriyor ve kendi dini ve kültürel pratiklerini sürdürüyorlar. Hasidik Yahudilerin günlük yaşamında pek çok gelenek ve ritüel bulunuyor. Netz denilen gün doğumuyla birlikte sabah ibadeti yani şaharit ile güne başlanır. Bu esnada genellikle talit diye bilinen dua şalını giyerler ve küçük kutucuklar olan tefillini başa ve kola bağlarlar. Bu ibadet sırasında okunan dualarda genellikle Tanrı'ya şükredilir, çeşitli mezmurlar ve dualar okunur. Öğle saatlerine minha adı verilen kısa bir dua zamanı gelir. Bu da gün ortası yapılan daha kısa ve sessiz bir dua. Ardından akşamları güneş battıktan sonra Ma'ariv denen 3. dua zamanı başlar. Bu da genellikle günlük işlerin bitiminden sonra yapılır. İbadetlerin yanı sıra Hasidik Yahudiler gün boyunca Tora çalışması yapar ve dini konularda eğitim alırlar. Yemeklerden önce ve sonra çeşitli dualar okumak da bir alışkanlıktır. Gün içinde ayrıca sinagogda ya da topluluk içinde vakit geçirirler. Hasidik Yahudilikte topluluk ilişkileri önemli olduğu için bu tür etkinlikler de günlük yaşamın bir parçası. Kıyafetler de belirgin bir şekilde geleneksel. Erkekler genellikle siyah ceket, uzun sakal ve siyah şapka giyerler. Kadınlar ise uzun etekler ve örtüler kullanır. Evli kadınlar saçlarını genellikle peruk veya eşarp ile örterler. Beslenme konusunda da katı kurallar var. Yiyecekler kesinlikle koşer olmalıdır. Yani belirli dini kurallara uygun olarak hazırlanmış olmalıdır. Yemekler genellikle aileyle veya toplulukla birlikte yenir ve Şabat gibi kutsal günlerde daha özel yemekler yapılır. Şabat, Hasidik Yahudilerin yaşamında merkezi bir rol oynar. Cuma akşamından cumartesi akşamına kadar süren bu kutsal gün, işten uzak durma ve aileyle zaman geçirme zamanıdır. Şabat'ta elektrik kullanımı, araba sürmek ve para harcamak gibi pek çok günlük faaliyette yasaktır. Sosyal hayat genellikle cemaat etrafına döner. Hasidik Yahudiler sık sık dini toplantılara, bayramlara ve düğünlere katılırlar. Bu etkinliklerde genellikle erkekler ve kadınlar ayrı oturur. Müzik, dans ve dua bu etkinliklerin önemli bir parçasıdır. Hasidik Yahudilikte kadın ve erkek rolleri geleneksel Yahudi değerleri ve aile yapısının korunması üzerine kurulmuş durumda. Bu roller dini metinler ve yorumlar tarafından şekillendirilmiş olup her bir cinsiyetin toplum içindeki manevi ve sosyal görevlerini belirlemekte. Ancak unutulmamalıdır ki bu roller topluluktan topluluğa hafif farklılıklar gösterebilir. Erkekler genellikle dini öğrenime ve ibadete odaklanır. Günlerinin önemli bir kısmını sabah, öğle ve akşam duaları için sinagogda veya dini çalışmalarda geçirirler. Yeşiva'da eğitim gören erkekler Talmud ve Tora gibi dini metinleri derinlemesi incelemesine büyük zaman ayırır. Bu erkeklerin aileleri ve topluluklar için manevi liderler olmalarını sağlar. Ayrıca dini törenler ve bayramlarda önemli roller üstlenirler. Kadınların rolleri ev ve aile hayatının merkezinde yer alır. Güçlü bir aile yapısının korunması ve çocukların Yahudi geleneklerine göre yetiştirilmesi Hasidik Yahudilikte büyük önem taşıyor. Kadınlar şalom bayit diye kavramsallaştıran evin iç huzurunu sağlamak, çocuklarına dini eğitimi vermek ve kutsal günler ile bayramların hazırlıklarını üstlenmekten sorumlular. Ayrıca kadınlar da kendi dini gruplarında aktif olarak yer alabilir ve kadınlara özel dini toplantılar düzenleyebilirler. Kadınların dini eğitimi de önemlidir. Ancak bu eğitim genellikle aile hayatı, Yahudi yasaları ve etiğine odaklanır. Önemli olan şu ki kadın ve erkek rollerinin bu ayrımı Hasidik Yahudilikte manevi denge ve tamamlama fikrine dayanmakta. Her iki cinsiyetin de kendi yolunda Tanrı'ya hizmet ettiğine ve topluluğun ruhani sağlığı için birlikte çalıştıklarına inanılır. Kadın erkek rollerindeki bu ayrışmada iki cinsten birinin diğerine üstün olduğu fikrinden öte birbirini tamamladığı düşüncesi hakimdir. Hasidik topluluklarda düğünler ve diğer önemli dini törenler geleneksel Yahudi öğretileri ve topluluk değerlerine dayanır. Düğünler genellikle huppa adı verilen bir kanopinin altında yapılır. Burada damat gelinin sol elinin işaret parmağına yüzük takar ve Yahudi evlilik sözleşmesi olan ketuba okunur. Törende geleneksel Yahudi müzikleri çalınır, danslar yapılır ve düğünün sonunda damat cam bir bardağı kırar. Bu Kudüs Tapınağı'nın yıkılışını hatırlatır. Bar mitzva 13 yaşındaki erkek çocukların, bat mitzva ise 12 yaşındaki kız çocuklarının dini sorumluluklarını üstlendiği bir tören. Genellikle sinagogda yapılan bu tören gençlerin Tora'dan pasajlar okumasıyla başlar ve ardından aile ve topluluk üyeleriyle kutlama yapılır. Bazen özel partilerle devam eder. Brit Mila, yeni doğan erkek çocukların 8. günde yapılan sünnet töreni. Bu ritüel genellikle sinagogda veya evde aile ve topluluk üyeleriyle gerçekleşir. Törende dua edilir ve ardından kutlama yemeği düzenlenir. Hasidik Yahudilik içinde çeşitli gruplar arasındaki farklar temelde aynı inanç ve pratiklere sahip olsalar da liderlik, ibadet tarzı, dini yorumlar ve toplumsal adetler gibi konularda farklılıklar gösteriyor.
Her Hasidik grup kendi rebbesi etrafına toplanır ve bu lider hem manevi hem de pratik konularda topluluğa rehberlik eder. Örneğin Chabad Lubavitch hareketi dünya genelinde Yahudilerin inançlarını güçlendirme ve Yahudi olmayanlarla diyalog kurma konusunda aktif bir yaklaşım benimser. Chabad, teknoloji ve modern iletişim araçlarını dini mesajlarını yaymak için etkin bir şekilde kullanır. Onların Chabad evleri Yahudiler için bir toplanma yeri ve Yahudilik hakkında öğrenmek isteyenler için bir kaynak merkezi olarak hizmet eder. Satmar grubu ise sıkı dini yorumları ve dünyevi işlerden kaçınma eğilimleriyle bilinir. Türkiye'de de haberlere çokça konu olan bu grup, Siyonizme karşı çıkan güçlü bir tutum sergiler ve İsrail devletinin dini temellerle kurulmasına karşı çıkar. Satmar, Hasidik topluluklar arasında daha muhafazakar bir yaklaşıma sahiptir ve üyeleri genellikle dış dünyayla sınırlı etkileşim içindedir. Breslov hareketi, kurucusu Rebbe Nachman'ın öğretilerini takip eder ve kişisel maneviyat ile içsel arayışı ön plana çıkarır. Breslov Hasitleri, özellikle Rebbe Nachman'ın mezarını ziyaret etmek için her yıl Ukrayna'nın Uman şehrine yapılan hac ziyaretleriyle tanınırlar. Bu grup, neşe ve içsel huzuru dini yaşamın merkezine koyma eğilimindedir. Çoğu Hasidik grup İsrail devletini kabul eder ve orada yaşarlar ya da orayı kutsal bir toprak olarak görürler. Ancak özellikle Satmar gibi bazı Hasidik gruplar Mesih gelmeden önce Yahudi devletinin kurulmasının dini inançlara uygun olmadığını düşündükleri için tanımazlar. Hasidik Yahudilerin bir kısmı devleti kabul edip orada yaşamayı benimserken bazı gruplar ise Mesih'in gelişi gerçekleşmeden bir Yahudi devletinin varlığını uygun görmezler. Yani bu konuda Hasidik topluluklar arasında bir birlik yoktur. Hasidik toplulukların İsrail siyasetindeki yeri toplulukların farklı bakış açıları nedeniyle biraz karmaşık. Bazı Hasidik gruplar İsrail siyasetinde aktif rol oynayarak dini değerleri destekliyorlar. Örneğin İsrail'deki dini eğitim, Şabat yasaları ve Kaşrut gibi konularda etkili olmak için koalisyon hükümetlerine katılıyorlar. Agudat İsrail gibi siyasi partiler Hasidik toplulukları temsil eder ve Knesset'te yani İsrail parlamentosunda koltuk sahibidir. Bu gruplar siyasi güç kullanarak Yahudi yasalarını korumayı ve toplum içinde dini yaşamı teşvik etmeye amaçlıyorlar. Ancak az önce de belirttiğim gibi İsrail devletinin meşruiyetini kabul etmeyen Satmar gibi Hasidik gruplar da var. Bunlar ise İsrail devletine karşı muhalefet gösteriyor ve hatta bazı üyeleri İsrail vatandaşlığı almayı reddediyor. Bu gruplar siyasetten uzak durarak dini inançlarını korumaya çalışıyorlar. Askerlik tartışmaları da Hasidik toplulukların İsrail siyaseti ilişkisini etkilemekte. Zira İsrail zorunlu askerlik pek çok Haredi grup için bir sorun kaynağı. Dini çalışmalara odaklanmak ve sinagog gibi dini alanlarda vakit geçirmek isteyen Haredi topluluklar askerlik hizmetinden muafiyet talep ediyorlar. Bu durum yarattığı adaletsizlik sebebiyle zaman zaman İsrail toplumunda tartışmalara yol açıyor. Bu videoda çokça gündeme gelen ve hakkında çokça haber çıkan Hasidik Yahudiliğini konuştuk. Bu videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Keza yeni içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Sizler için hazırladığımız bu içerikleri desteklemek için videomuzu beğenebilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz.